Efendim Türkiye'nin konuştuğu Palo ailesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kocaeli'de 5 kişinin ceza aldığı Palo ailesi davasında karar usul hatası nedeniyle bozulmuştu. 21 Aralık 2018 sabahı Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna bir aile çıktı. Damara vurduğun zaman da o damarda kırılacak, bilmem ne olacak. O insanı ölüme mi atmamı bekliyorsunuz? Anne Havva Palo, oğulları İsa ve Fatih ile birlikte 10 yıl önce kaybolan Meryem'i ve onun kızı Melike'yi arıyordu. İlk bakışta bu başvuru sıradan bir kayıp başvurusu gibi görünüyordu. Ancak daha ilk dakikalarda stüdyodaki herkes aynı şeyi hissetti. Bu aile bir şey saklıyordu. İfadeler birbirini tutmuyordu. Meryem'in nasıl kaybolduğuna dair anlatılanlar her soruda değişiyordu. Suçlamalar kısa sürede Tahnal ailesine, organ mafyasına ve çocuk kaçırma iddialarına kadar uzandı. İddialar büyüdükçe dosyanın ağırlığı da arttı ve birkaç gün içinde bütün Türkiye bu ailenin anlattıklarına kilitlendi. Ekranlara gelen konu artık sıradan bir kayıp vakası değildi. Ortada cinayetler, büyüler, cinler, sahte bir hoca ve 10 yıl boyunca gömülü kalmış sırlarla örülü karanlık bir aile hikayesi vardı. Hanımlar beyler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Boran Karadeniz. Bugün size Palo ailesini anlatıyorum. Palo ailesi aslen Ordu kökenliydi. Aile yıllar içinde Kocaeli'nin Körfez ilçesine yerleşmişti. Baba Harun, anne Havva ve 5 çocuk aynı ailenin merkezindeydi. Çocukların adları Emine, Meryem, Ayşe, İsa ve Fatih'ti. Dışarıdan bakıldığında birbirine bağlı, birbirini kollayan tipik bir Anadolu ailesi görüntüsü vardı. Bu görüntünün altında ise iki büyük kırılganlık bulunuyordu. İlk kırılganlık baba Harun Palo'nun doktor tarafından konmuş şizofreni tanısıydı. Bu tanı ilerleyen yıllarda Harun'un sesini bastırmak ve anlattıklarını geçersiz göstermek için sistematik bir biçimde kullanılacaktı. İkinci kırılganlık anne Havva Palo'nun büyüye, cinlere ve mistik güçlere duyduğu derin inançtı. Bu inanç masum bir merak düzeyinde değildi. Havva'nın hayatını etkileyen güçlü bir düşünce sistemine dönüşmüştü ve ilerleyen yıllarda aileye karşı kullanılacak en büyük açık kapıyı oluşturacaktı. Bu iki kırılganlık aynı evin içinde yan yana duruyordu. 2000'li yılların başında bir yabancı o eve adım attı ve ailenin hayatı bu andan sonra geri dönülemez bir biçimde değişti. Bu yabancının adı Tuncer Ustayel'di. Tuncer bir komşusunun aracılığıyla Havva Palo'nun karşısına çıktı. Kendisini cinci bir hoca olarak tanıttı ve Havva'ya üzerinde büyü olduğunu söyledi. Bu büyüyü yalnızca kendisinin bozabileceğini de iddia etti. İlk aldığı paralar küçük ve sembolik görünüyordu. Ancak Tuncer'in asıl hedefi çok daha büyüktü. Havva Palo'nun üzerine kayıtlı olan İstanbul ve Kocaeli'ndeki birden fazla taşınmaza ulaşmak istiyordu. Tuncer'in bu mal varlığına ulaşabilmesi için önce aileye tamamen yerleşmesi gerekiyordu. Bunu en doğal görünen yolla yaptı ve Palo ailesinin en büyük kızı Emine ile evlendi. Artık ailenin damadıydı. Evin içindeydi ve gece gündüz ailenin yanındaydı. Emine ile evliliğinden bir kız bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Böylece Tuncer'in aile içindeki yeri giderek güçlendi. Bu dönemde ailenin diğer kızı Meryem, Ahmet Tahnal ile evlenmiş ve İstanbul'a yerleşmişti. Bu evlilikten Recep Tayyip ve Melike adında iki çocuk dünyaya gelmişti. Birkaç yıl sonra Tuncer'in planı ile Meryem'in ailesinin yolu kesişecekti. Bu kesişme dosyanın en ağır sayfalarından birini açacaktı. Burada çok kısa bir ara vermek istiyorum. Çünkü sizinle gerçekten anlamlı bir şey paylaşmak istiyorum. Bu videonun yayınlandığı tarihten itibaren bir ay boyunca bu video üzerinden gelen her yeni abone sayısı kadar LÖSEV'e bağış yapacağım. Yani siz abone oldukça bu destek çok güzel bir iyiliğe dönüşecek. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak isterseniz kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bir ayın sonunda da her şey şeffaf olsun diye bağış dekontunu topluluk kısmında paylaşacağım. Unutmayın, bazen küçücük bir destek birileri için çok büyük bir şeye dönüşebiliyor. Tuncer aileye girdikten sonra sessiz fakat derin bir kırılma başladı. Aile ikiye ayrıldı. Bir tarafta Havva ve kızı Emine vardı. Onlar Tuncer'i aile üzerindeki büyüleri kaldıran bir kurtarıcı gibi görüyordu. Diğer tarafta baba Harun Palo ve damat Ahmet Tahnal vardı. Bu iki adam Tuncer'in gerçek niyetini fark etmiş, ikisi de aileyi defalarca uyarmıştı. Ancak kimse onları dinlememişti. Tuncer tabloyu doğru okudu. Aileyi tamamen kontrol altına almak istiyorsa bu iki erkeği etkisiz hale getirmesi gerekiyordu. Bunu doğrudan fiziksel bir yolla yapmak yerine daha sinsi bir yöntem seçti. Onları suça ortak edecek bir plan kurmaya başladı.
Tuncer'in ilk hedefi büyük oğlu İsa oldu. İsa aile bağlarına çok düşkün, duygusal ve yönlendirilmeye açık biriydi. Tuncer günlerce aynı iddiaları tekrarladı. Meryem'in kocası Ahmet'in ailenin namusunu lekelediğini, karısını başkalarına sattığını ve ailenin şerefini tehlikeye attığını söyledi. Bu iddiaların tamamı uydurmaydı. Ancak Tuncer, hoca konumunun verdiği etkiyi kullanarak bu yalanları inandırıcı hale getirdi. 2008 yılında Meryem'in kocası Ahmet Tahnar ile aile arasında şiddetli bir kavga çıktı. Tuncer bu kavganın kendisi için beklediği fırsatı oluşturduğunu gördü. İsa'yı son adıma doğru itti. İsa, Ahmet Tahnal'ı silahla vurdu ve Ahmet Tahnal hayatını kaybetti. Ailenin içinde artık bir ceset vardı. Bu ceset aileyi yeni bir kararla karşı karşıya bıraktı. Suç kimin üzerine kalacaktı? Bu noktada baba Harun Palu devreye girdi. Kızımı fuhuşa zorlayan adamı ben öldürdüm diyerek teslim oldu. Oğlunun suçunu kendi üzerine aldı ve cezaevine girdi. Bu kararın arkasında Tuncer'in etkisinin olup olmadığı hiçbir zaman tam olarak aydınlatılamadı. Sonuç Tuncer açısından kusursuzdu. Aileye karşı çıkan iki engelden biri olan Ahmet Tahnal ölmüştü. Diğer engel olan Harun Palu ise demir parmaklıkların ardına girmişti. Ortaya savunmasız ve tamamen ele geçirilmeye açık bir aile kalmıştı. Tuncer için bu durum yalnızca bir başlangıçtı. Harun'un cezaevine girmesinden sonra Tuncer psikolojik baskıyı sistematik biçimde arttırdı. Aileye her gün aynı şeyi söyledi. Tahnal ailesinin peşlerinde olduğunu, bir kan davası başlattığını ve onları bulup öldüreceğini iddia etti. Bunların hiçbiri gerçek değildi. Ancak gün içinde defalarca tekrarlanan bir yalan zamanla gerçek gibi hissedilir hale gelebilir. Soyut korku insan zihninde böyle çalışır. Tuncer soyut korkunun tek başına yetmeyeceğini biliyordu. Bu yüzden korkuyu somut hale getirdi. Evin çeşitli köşelerine Arapça yazılar yerleştirdi. Ve yüzlerce sirke bidonunu evin içine yığdı. Aile üyeleri bu kokuyu tenlerinde hissettikçe evde gerçekten bir şeyler olduğuna inanmaya başladı. Tuncer, görünür, hissedilir ve koklanır bir korku atmosferi kurdu. Bu atmosfer dikkatle hazırlanmış bir korku manipülasyon sahnesine dönüştü. Bu aşamada Havva ve Emine tamamen Tuncer'in yanındaydı. İsa onun kontrolü altındaydı. Meryem ise kocasını yeni kaybetmiş, çaresiz ve yapayalnız kalmıştı. Tuncer bu yalnızlığı da kısa sürede bir fırsata çevirdi. Tuncer, Emine ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'da bir apartmanda kapıcılık yapmaya başlamıştı. Yaşadıkları yer küçük ve mütevazi bir daireydi. Ancak bu daire ilerleyen günlerde birden fazla insanın hapsedildiği bir hücreye dönüştü. Meryem tutunacak hiçbir dalı kalmadığı için iki çocuğu Recep Tayyip ve Melike ile birlikte bu daireye taşındı. Tuncer böylece ailenin geri kalan üyelerini de tek çatı altında toplamış oldu. Bu durum onun için nihai kontrol anlamına geliyordu. Aynı dönemde Tuncer, Meryem'e yönelik ağır cinsel istismarlara başladı. Meryem defalarca tacize uğradı. Çocukları şiddet gördü. Bütün bunlar aynı çatı altında yaşayan Emine'nin gözleri önünde yaşandı. Bu noktada akla kaçınılmaz bir soru geliyor. Emine nasıl sessiz kaldı? Bu sorunun yanıtı kolay değil. Karşımızda Stockholm sendromu olarak bilinen ağır bir psikolojik mekanizma var. Uzun süre şiddet ve tehdit altında yaşayan bir kişi hayatta kalabilmek için kendisine zarar veren kişiye karşı zamanla bağlılık geliştirebilir. Bu bağlılık bilinçli bir tercih değildir. Beynin oluşturduğu bir savunma mekanizmasıdır. Emine 20 yıla yakın süre bu atmosferin içinde yaşadı. Sürekli korkuya ve sürekli şiddete maruz kaldı. Zihni hayatta kalmak için tek bir strateji geliştirdi. Tuncer'e bağlanmak, ona inanmak ve onu savunmak. Yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Ben eşim beni hiçbir zaman polisin dövmedi. darp etmediğini Ve biliyoruz sen zaten. yalan Polis söylüyorsun. onlara yardım etmek için. Bu nedenle Emine kameralar önünde yüzündeki morluklara rağmen kocasının kendisine hiç vurmadığını söyleyebildi. Bu söz yalnızca basit bir yalan gibi okunamaz. Bu söz uzun süreli psikolojik koşullanmanın sonucu olarak görülmelidir. Bu gerçek Tuncer'in suçunu hafifletmez. Tam tersine bıraktığı hasarın ne kadar derin ve kalıcı olduğunu gösterir. Engeller ortadan kalkmıştı. Harun cezaevindeydi, Ahmet ölmüştü ve aile tamamen korkuya teslim olmuştu. Tuncer artık asıl hedefi olan mal varlığına yöneldi. Havva Palu'nun üzerine kayıtlı 5 aile evi İstanbul ve Kocaeli'ndeki taşınmazlarla birlikte tek tek kendi üzerine geçirdi. Her seferinde aynı senaryoyu kullandı. Tahnal ailesinin geldiğini, kan davası olduğunu, sabit bir yerde kalmanın tehlikeli olduğunu ve bu evlerin bırakılması gerektiğini söyledi.
Aile de evleri bıraktı. Bir gün kapılar açıldı. Evdeki bütün eşyalar komşulara ücretsiz dağıtıldı. Duvarlar yıkıldı. İç kısımlar sirkeyle ıslatıldı. Arapça yazılar kazındı ve evler terk edildi. Yıllar sonra o dönemin kiracıları gördüklerini şöyle anlattı. Bunlar evi dağıtacaklarını söylediler bana. Ben de neden dağıtacaklarını sordum. Tuncay bana döndü, dedi ki evin içinde kağıt büyü var. Duvarları ondan dolayı yıktık. O yüzden boşaltacağını söyledi bana. Evin durumu korku evi gibiydi. Domuz yağı mı dersin, sirkeler mi dersin, ne istersen var evin içinde. Duvarların üzerinde sirke dökülmüştü. Duvarların bazı yerlerinde surat resmi var. Üzerinde de Kur'an yazıları vardı. Yani Kur'an. Evin bütün duvarları yıkılmıştı. Duvarlarda Kur'an ayetleriyle ilgisi olmayan Arapça yazılar vardı. Ev sirke bidonlarıyla doluydu. Aile eşyaları konu komşuya bedava vermiş ve sonra her şeyi bırakarak gitmişti. Evler gitmişti ve sıra bir sonraki adıma gelmişti. Tuncer Meyrem'e kredi çektirdi ve bir minibüs satın aldırdı. Aile bu minibüse yüklendi, sokaklarda, otoparklarda, tarlalarda ve yol kenarlarında yaşamaya başladı. Bir geceden diğerine sürekli hareket eden, sabit adresi olmayan bir hayata geçtiler. Resmi gerekçe yine aynıydı. Tahnar ailesi peşlerindeydi ve sabit durmaları tehlikeliydi. Gerçek ise çok daha acımasızdı. Artık tutunacak bir yerleri, kaçacak bir yolları ve yardım isteyebilecekleri kimse kalmamıştı. Aile tamamen izole edilmişti. En korkunç olaylar bu minibüsün içinde, bu yollarda ve bu gece karanlıklarında yaşandı. Meryem ile küçük kızı Melike'nin sonu da burada başladı. 2008 yılında Meryem Tahnal 35 yaşındaydı. Kocasını kaybetmişti, mal varlığı elinden alınmıştı. 2 çocuğuyla birlikte bir minibüste yaşıyordu. Bir gece saat 2'de araçtan indi. Aile onun tuvalete gittiğini söyledi. Meryem o geceden sonra geri dönmedi. Ailenin yıllarca verdiği resmi ifade bundan ibaretti. Bu ifade sıradan, kısa ve geçiştirilmiş bir anlatımdan oluşuyordu. Havva Palu 2011 yılında polise gittiğinde gerçek anlatım ortaya çıktı. Meryem bir ağaca bağlanmıştı. Günlerce aç ve susuz bırakılmıştı. Dayak yemiş, eziyet görmüş ve dayanamayarak hayatını kaybetmişti. Bu işkenceyi Tuncer Usta ile emretmişti. Olaylara tanıklık eden kişiler ise ailenin kendi üyeleriydi. Meryem'in cansız bedeni İsa ve Tuncer tarafından Kocaeli'nin Tütün Çiftlik sahil bölgesinde toprağa gömüldü. Ne bir cenaze töreni yapıldı ne de bir mezar taşı dikildi. Meryem adeta bu dünyadan silindi. Polis daha sonra bu bölgede kazı yaptı ve insan kemiğine benzer parçalara ulaştı. Buna rağmen o dönemde dosya kapandı ve soruşturma sonuçsuz kaldı. Yıllar sonra ortaya çıkan bir görgü tanığı o gün gördüklerini anlattı. Hayvan barınağının yanında hurda dökük bir ev var. O dökük evin içinde bahçesinde incir ağacına kırmızı bir ipe bağlıydı Meryem. Ben neden bağlı olduğunu sordum. Çok büyük suç işlediğini söyledi. Ondan dolayı bağladığını söyledi bana. Ben de ipi çözmesini söyledim. Çözmezseniz eğer polise vereceğimi söyledim. Çözdü ama kız öyle bir bitik ki yüzünün şuralarında morarıklar vardı. Arabaya koyarken de bir tane tokat attı. Yatsı namazından sonra Tuncay benim eve geldi. Kendilerine ait balta, kürek, kazma vardı. Onları istediler benden. Ben onları verdim onları. Bağlı gördükten kaç gün sonra? Yani aynı gün akşamına. Aradan 1-2 gün geçti, bu baltayı, küreği, kazmayı yıkanmış halde getirdi bana. O aletlerin ne için kullanıldığını söylemeye gerek yoktu. Meryem'in ölümünden tam bir yıl sonra 2009 yılında 8 yaşındaki Melike de ortadan kayboldu. Melike ilkokul çağında bir çocuktu. Büyümesi, öğrenmesi ve korunması gerekiyordu. Ancak o minibüs ve o ortam ona yalnızca korku, açlık ve şiddet verdi. Havva Palu 2011 yılında polise verdiği ifadede torununun başına gelenleri de anlattı. Tuncer bu çocuğun içine cin girdiğini söylemişti. Cini çıkarmak için bir yöntem uygulayacağını iddia etmişti. Bu yöntemde 8 yaşındaki çocuğa önce ispirto, ardından alkol ve sirke içirildi. Küçük Melike bu muameleye dayanamadı ve hayatını kaybetti. Havva Palu ifadesinde torunun cansız bedenini yıkadıklarını, beyaz bir çarşafa sardıklarını ve gizlice toprağa verdiklerini anlattı. Melike'nin davası ilerleyen yıllarda ayrı bir yargılama sürecine taşındı. Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bu davada Tuncer Ustael ayrı bir müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Böylece 2 dava ve 2 müebbet cezası ortaya çıktı. Bu karanlığın içinde bir çocuk bir noktada yeter dedi. O çocuk Recep Tayyip'ti. Meryem'in oğluydu ve Melike'nin ağabeyiydi. Babasını kaybetmişti, annesinin tacize uğradığını kendi gözleriyle görmüştü. Her günü korku ve açlıkla geçmişti. Recep Tayyip 2 kez kaçmayı denedi. 2 denemede de polisler tarafından bulundu ve aile ortamına geri teslim edildi.
O günkü sistemin kör noktası tam olarak burada ortaya çıktı. Kaçan bir çocuk sorgulanmadan ailesine geri veriliyordu. Kimse o çocuğa neden kaçtığını sormuyordu. 3. denemesinde Recep Tayyip yalnız kaçmak istemedi. Küçük kardeşi Melike'yi de yanında götürmeye çalıştı. Pencereden çıktı, yukarı tırmandı ve ellerini uzattı. Ancak Melike'yi çekecek gücü yoktu. Yıllar sonra gücüm yetmedi, çekemedim dedi. Bu cümle bu hikayenin en yürek parçalayan satırlarından biri olarak kaldı. Recep Tayyip 3. kaçış denemesinde açlıktan baygın halde bulundu. Karakola teslim edildi. Yapılan sağlık kontrolünde şok edici bulgular ortaya çıktı. Bu çocuk cinsel istismara uğramıştı ve aç bırakılmıştı. İfadesinde bu suçları eniştesi Tuncer Ustayelin ile dayısı İsa Palno'nun işlediğini söyledi. Devlet korumasına alındı ve bir yurda yerleştirildi. Fiziksel olarak bu aileden kurtulmayı başarmıştı. Ancak kardeşi Melike geride kalmıştı ve bu gerçek onun ömrü boyunca taşıyacağı bir ağırlığa dönüşecekti. Recep Tayyip yıllar sonra Müge Anlı'nın programına çıktı ve yaşadıklarını milyonların önünde anlattı. Harun Palu cezasını tamamlayıp cezaevinden çıktıktan sonra karşılaştığı manzara onu perişan etti. Ailesi ortada yoktu, evler gitmişti, Meryem ve Melike kayıptı. Harun bu soruların yanıtlarını almak için savcılığa gitti ve bildiklerini anlattı. Ancak şizofreni tanısı nedeniyle söyledikleri ciddiye alınmadı. Resmi bir tıbbi tanı bazen gerçeğin üzerini de örtebilir. 2011 yılında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Havva Palu karakola gitti ve polise her şeyi anlattı. Meryem'in ağaca bağlandığını, günlerce aç ve susuz bırakıldığını, hayatını kaybettiğini ve Tuncer'in emriyle Kocaeli'nin Tütün Çiftlik bölgesinde toprağa gömüldüğünü söyledi. Torunu Melike'ye ispirto, alkol ve sirke içirildiğini ve onun da gizlice toprağa verildiğini tek tek anlattı. Diğer aile üyeleri de bu ifadeyi başlangıçta doğruladı. Tuncer gözaltına alındı, sorgulandı ve soruşturma başlatıldı. Kazılar yapıldı, her şey çözülmek üzereymiş gibi görünüyordu. Ancak kısa süre sonra beklenmedik bir geri adım atıldı. Palu ailesi toplu halde verdiği ifadelerden döndü. Aile üyeleri bu ifadelerin baskı altında alındığını söyledi. Gerçeği Tahnal ailesinin kendilerine söylettiğini ve onların kendilerini tehdit ettiğini iddia etti. Bu geri adım davayı çökertti. Tuncer serbest bırakıldı ve savcılık dosyayı kapattı. 2011 yılındaki bütün dramatik gelişmeler bir muamma olarak rafa kalktı. Kimse ifadelerin neden toplu olarak geri alındığını derinlemesine sorgulamadı. Kimse ailenin o sırada hangi baskı altında olduğunu araştırmadı. Dosya kapandı ve tam 7 yıl boyunca kapalı kaldı. Bu olaydan sonra Tuncer bir adım daha ileri gitti. Palu ailesinin dışına açılmaya karar verdi. İlk hedefi Harun Palu'nun kız kardeşi yani ailenin halası Gülbahar oldu. Gülbahar aile varlığının bir parçasına sahipti. Ayrıca Tuncer'in manipülasyon ağının dışında kalmayı da başarmıştı. Bir gün aile hep birlikte Gülbahar'ın evine gitti. O evde bir gece misafir kaldılar. Ertesi sabah saldırdılar. Biber gazı kullandılar ve fiziksel baskıyla Gülbahar'a ev üzerine senet imzalattılar. Ancak Gülbahar Tuncer'in ağına düşmemişti. Derhal polise gitti. Bunun sonucunda Tuncer ile İsa tutuklandı ve yaklaşık 20 ay cezaevinde kaldı. Tuncer cezaevinde aynı tavrını da sürdürdü. Kendini alim bir hoca olarak tanıttı. Büyüden ve cinlerden söz etti. Koğuşta söz sahibi olmaya çalıştı. Fakat bu kez karşısındaki insanlar farklıydı. Karşısında korkutabileceği, travma içindeki ve mal varlığına göz koyabileceği kırılgan kişiler yoktu. Sıradan mahkumlar vardı. Mahkumlar Tuncer'in anlattıklarını öfkelendi ve Tuncer cezaevinde dövüldü. Bu ayrıntı küçük görünse de önemlidir. Tuncer'in bütün gücü insanların savunmasızlığından besleniyordu. Savunmasızlık ortadan kalktığında elinde hiçbir güç kalmıyordu. O noktada ortaya sıradan ve etkisiz bir adam çıkıyordu. Cezaevinden çıkan Tuncer yeniden aileye döndü. Aile de yeniden eski düzene yerleşti. Bu kısır döngü 21 Aralık 2018'e kadar devam etti. 21 Aralık 2018'de ATV ekranlarında görünen aile 10 yıl önce kaybolan Meryem ve Melike'yi arıyordu. Program başladığında Tuncer stüdyoda son derece soğukkanlı bir profil çizdi. Kısa süre sonra çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tuncer'in öz çocuklarına fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle hakkında aktif bir yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Tuncer canlı yayının ortasında milyonların gözü önünde kelepçelenerek gözaltına alındı ve Metris cezaevine götürüldü. Tuncer yalnızca 5 gün sonra tahliye oldu ve programa kaldığı yerden devam etti. Bu durum izleyicilerin aklında büyük soru işaretleri oluşturdu. Hakkında bu kadar ciddi iddialar bulunan birinin bu kadar kısa sürede serbest kalması birçok kişiye akıl almaz geldi. Günler geçtikçe program gerçek bir soruşturma alanına dönüştü. Komşular, kiracılar, tanıklar
ve eski mahkumlar telefon bağlantılarıyla yayına katıldı. Her biri tablonun başka bir parçasını anlattı. Parçalar birleştiğinde ortaya korkunç bir resim çıktı. Tuncer her iddiasının karşısında soğukkanlı bir şekilde durdu. Suçu Tahnal ailesine atarak dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı. Köşeye sıkıştığı bir anda ise beklenmedik bir hamle yaptı. Canlı yayında Meryem Tahnal'ın nereye gömülü olduğunu bildiğini açıkladı. Derince ilçesinde ağaçlık bir alanı tarif etti. Stüdyoya derin bir sessizlik çöktü. Kocaeli Emniyeti bu açıklamayı ihbar kabul etti ve 3 Ocak 2019'da Derince ilçesinde kazı çalışması başlattı. Kadavra dedektörü köpekler de aramalara katıldı. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tütün Çiftlik sahil bölgesinde yapılan aramalarda insan kemiğine benzer parçalar bulundu. Bu bulgu davayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Artık yalnızca ifadelere dayalı bir tablo yoktu. Fiziksel delil ihtimali de ortaya çıkmıştı. 9 Ocak 2019 çarşamba sabahı program yayına devam ederken stüdyoya polis ekipleri girdi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı programda ortaya çıkan itirafları, çelişkili ifadeleri, tanıklıkları ve kazılardaki bulguları ihbar kabul etti. Başsavcılık tüm şüpheli aile üyeleri hakkında gözaltı kararı çıkardı ve karar aynı anda uygulandı. Tuncer Ustayel ve eşi Emine Ustayel milyonların gözü önünde canlı yayında kelepçelenerek gözaltına alındı. Aynı anda Kocaeli'deki Palo aile evine de baskın yapıldı. Anne Havva Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu da gözaltına alındı. Emine Ustayel güvenlik güçlerinin arasından gazetecilere seslendi. "Bilmiyoruz. Atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz hiç kimseyi gömmedik" dedi. Bu sözler o gün Türkiye'nin belleğine kazındı. Gözaltına alınan 7 kişiden biri olan baba Harun Palu serbest bırakıldı. Diğer 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlama kasten adam öldürmeydi. İddianame Şubat 2019'da kabul edildi. İlk duruşma 8 Nisan 2019'da görüldü. Mahkeme heyeti akli denge tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. Yargı süreci nihayet işlemeye başlamıştı. Program süreci boyunca dikkat çeken bir isim daha dosyaya dahil oldu. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu stüdyoya canlı bağlantıyla katıldı. Aileye doğrudan seslendi ve korkularının yersiz olduğunu söyledi. Üzerlerinde büyü olmadığını, cin diye bir tehditle karşı karşıya bulunmadıklarını ve bir an önce tıbbi ile psikolojik destek almaları gerektiğini ifade etti. Bu müdahale kritik bir önem taşıyordu. Tuncer'in kullandığı temel silah büyü korkusu ve cin tehdidiydi. Bu silah dini bir otorite tarafından kamuoyu önünde temelsiz bulunmuş oldu. Buna rağmen Havva Palu o dönemde bile büyü inancından vazgeçmedi. Program sırasında babasının evine gitmekten kaçındı. Çünkü o evi hala büyülü olarak görüyordu. Bu ayrıntı çok şey anlatır. Tuncer'in evlerin içerisine yerleştirdiği korku uzman bir müdahaleye rağmen kolayca sökülüp atılamıyordu. 20 yıllık koşullanma hala etkisini sürdürüyordu. Bu durum psikolojik manipülasyonun ne kadar derin ve kalıcı hasar bırakabileceğini gösteren çarpıcı bir örnektir. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi ilk kararını 13 Şubat 2020'de verdi. Mahkeme, Tuncer Ustayel'i canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tuncer ayrıca hürriyeti kısıtlama suçundan 4 yıl, kredi kartının kötüye kullanılması suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl ek ceza aldı. Emine Ustayel kasten öldürmeye yardım suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Havva, İsa ve Ayşe Palu kasten öldürmeye yardım ve hürriyetin kısıtlanması suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapis cezası aldı. Fatih Palu suçun işlendiği tarihte küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı ve tahliye edildi. Baba Harun Palu sanık listesinde yer almıyordu ve serbestti. Yargı süreci bu kararla sona ermedi. Sanıkların aynı avukat tarafından savunulması usul hatası olarak değerlendirildi. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi bu nedenle kararı bozdu. Dosya yeniden görüldü. Ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını bir kez daha bozdu ve dosyayı Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Her bozma kararı aile üyelerinden bazılarının geçici olarak tahliye edilmesine yol açtı. Son karar 3 Ekim 2023'te verildi. Tuncer Ustayel ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza onun cezaevinden çıkamayacağı anlamına geliyordu. Emine Ustayel ile Havva, İsa ve Ayşe Palu
12 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi. Tutuksuz sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi. Tuncer Ustael, Melike Tahnal'ın ölümüyle ilgili Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ayrı davada da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Böylece 2 ayrı cinayet dosyasında 2 ayrı müebbet cezası ortaya çıktı. Duruşmada Tuncer'in söylediği şu söz hafızalara kazındı: "İdamsa idam, ölümse ölüm. Veremeyeceğim hesap yok." Bu sözün pişmanlık mı, meydan okuma mı, yoksa bir güç gösterisi mi olduğu sorusu izleyicinin yorumuna kaldı. Palo ailesi davası yalnızca bir mahkeme dosyası değildir. Bu dava Türkiye'nin yüzleşmek zorunda kaldığı derin bir sorgulama alanı açtı. En can alıcı soru açıkça ortadaydı: bu olaylar nasıl yaşanabildi? 2008'den 2019'a kadar tam 11 yıl geçti. Bu kadar ağır iddialar nasıl rafa kalktı? Polis kayıtları vardı, tanıklıklar vardı, sağlık raporları vardı. Recep Tayyip adlı küçük bir çocuk sağlık kontrolünde istismarın fiziksel izleriyle tespit edilmişti. Buna rağmen bu parçalar bir araya getirilmedi ve aktif bir soruşturmaya dönüştürülemedi. Sistemin kör noktaları bu davada açık bir biçimde göründü. Şizofreni tanısı bulunan bir babanın ifadesi geçersiz sayıldı. Büyü inancına sahip bir annenin içinde bulunduğu kültürel ve psikolojik bağlam yeterince sorgulanmadı. Kaçan bir çocuk defalarca aile ortamına iade edildi ve kimse ona neden kaçtığını sormadı. 2011 yılında bütün ailenin verdiği ifadeleri aynı anda geri alması güçlü bir alarm olarak değerlendirilmedi. Bu sorular rahatsız edicidir, ancak sorulmaları gerekir. Bu sorular sorulmadan benzer bir tablonun yeniden yaşanmamasının önüne geçmek mümkün değildir. Program boyunca aile üyeleri defalarca "biz bilmiyorduk, bizim suçumuz yok" dedi. Bu sözler izleyicilerde büyük bir öfke yarattı. İnsanlar nasıl bilmediklerini ve nasıl görmediklerini sordu. Bununla birlikte şu gerçeği de kabul etmek gerekir: onlarca yıl boyunca aynı tehdit ortamında, aynı korku atmosferinde ve aynı manipülasyonun içinde büyüyen insanların normal algısı bozulmuş olabilir. Neyin doğru olduğunu ayırt etme kapasiteleri zarar görmüş olabilir. Bu durum suç ortaklığını ortadan kaldırmaz. Mahkeme de bunu tescil etti. Yine de suçluluk ve kurban olma halinin aynı insanda aynı anda bulunabileceğini anlamak bu dosyayı kavramak için zorunlu bir adımdır. Palo ailesi davası hukuki anlamda kapandı. Tuncer Ustael 2 ayrı müebbet hapis cezasıyla cezaevinde bulunuyor. Diğer aile üyeleri hakkındaki cezalar uygulandı. Baba Harun Palo ise dışarıda yaşıyor. Kızını ve torununu kaybetmenin ağırlığıyla bir ömür geçirmeye çalışıyor. Davalar kapansa da bazı sorular kapanmaz. Meryem'in bedeni tam olarak bulunamadı. Melike'nin akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Recep Tayyip'in bugün nasıl bir hayat sürdüğünü ve milyonların önünde anlattıklarından sonra neler yaşadığını tam olarak bilmiyoruz. Meryem ve Melike için istenilebilecek tek şey hatırlanmaktır. Onların adına verilen bu mücadelenin bir gün başka bir Meyrem'i ya da başka bir Melike'yi koruyabilmesi en büyük temennidir. Bu dava çok net bir gerçeği ortaya koydu. Karanlık kendi kendine çökmez. Birilerinin ışık tutması gerekir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi, aynı zamanda fikirlerinizi belirterek yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, esen kalın, sağlıkla kalın.